Tablolar sadece birer resim değildir. Bazen bize anlatılmak isteneni bizim bulmamız gerekebilir. Bu da o tabloyu esrarengiz kılmaktadır. Bu yüzden bugün sizlerle esrarengiz bir yolculuğa çıkacağız ve bize anlatılmak istenen ne, bunu bulacağız. Daha önce sizlerle Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği tablosunu incelemiştik ve bunların öylesine birer resim olmadığını görmüştük. Her tablo ona bakana başka şeyler gösterebilir. Bu tamamen bakış açısına bağlıdır. Şimdi ünlü tablolardaki bazı sırları ve anlatılmak isteneni gösterme zamanı. 15. yüzyıldayız. Asıl mesleği rahiplik olan ve Rönesans döneminin önde gelen ressamlarından olan Filippo Lippi tarafından yapılmış olan tablo gözlerden kaçmayan esrarengiz bir detay içermekteydi. Meryem ve Aziz Giovanni isimli tablo. Sağ kısımda bir kişinin köpeğiyle birlikte şaşkınlık içinde gökyüzüne baktığını görüyoruz. Baktıkları yere doğru gözlerimizi çevirdiğimizde özellikle parlak ışıklarla gösterilmeye çalışılmış uçan daireye benzer bir cismin çizildiği görülmekte. Bu ressamın o zamanlarda gördüğü bir cismi bize anlatma tekniği miydi? Meryem'in dua etmesinin ve küçük çocukların korkar gibi birbirine sarılmasının sebebi arkada duran o esrarengiz cisim miydi? Sistine Şapeli'ndeki yüzlerce resmi görmektesiniz. Papa II. Julius için ressam Michelangelo tarafından 1512 yılında tamamlanan bu resim Peygamber Zekeriya'ya atfedilmiştir. Papa yaptıklarından dolayı birçokları tarafından sevilmediği gibi Michelangelo tarafından da sevilmemekteymiş. Bunu şuradan anlıyoruz. Papa'ya benzetilerek ona övgü niteliğinde yapılan bu resimde aslında Papa'ya ağır bir hakaret vardır. Arkada duran çocuklardan biri eliyle hakaret içeren bir hareket yapmaktadır. Papa her gün geçerken övünerek baktığı bu resimde aslında kendisine hakaret edildiğini asla bilemedi. Peter Bruegel'in Netherlandish Proverbs isimli tablosu. Bu tabloda insanların dağınık bir biçimde farklı işler yaptıkları görülmekte. Fakat daha da yaklaşınca hepsinin aslında anlamlı birer olayı canlandırdığı ve buna uygun roller aldıkları görülmekte. Bir kadının şeytanı bağladığı, bir diğerinin elinde bıçakla yaklaştığı, birinin bir şey gömdüğü ve başka birinin de gizlenmiş bir şekilde arbalet silahıyla hedef aldığı görülmekte. Fakat endişelenmenize gerek yok. Bunların hepsi Flemenkçe atasözünün resme dökülmüş birer hali. Örneğin sağ alt tarafta bir ekmeği bir eliyle tutmuş, diğer ekmeğe de diğer eliyle uzanmaya çalışan birini görüyoruz. Bu iki yakayı bir araya getirmek atasözünü anlatmaktadır. Hemen altında ise endişeli şekilde duran birini lapasını yere dökmüş şekilde görüyoruz. Anlamı gidenin arkasından ağlanmaz ya da zararın neresinden dönersen kârdır atasözünü anlatılmaktadır. Bunun dışında başını duvara vurmak, şeytanı kör düğüm bağlamak, boşa ümit beslemek ya da büyük balık küçük balığı yutar gibi yüzden fazla atasözü bu resimde anlatılmak istenmiştir. Resimde güzel birini görmektesiniz. Fakat sağ üst tarafta çizgiler ve pürüzlü kısımlar sanki düzenlenerek tamamlanmış gibi. Resim bu gözlemler sonucu incelendiğinde aslında başka birinin orada olduğu ortaya çıktı. Bazı katmanlar temizlendiğinde giysisinin ve yüzünün aslında beyaz tonlarda olduğu görüldü. Resim tamamen temizlendiğinde ise buradaki genç ve güzel kişinin aslında yaşlı biri olduğu ortaya çıktı. Daha uzun çizilen parmaklar kısaltılmış ve kibarlaştırılmış, gözler irileştirilmiş ve yüz gençleştirilmiştir. Resmin neden ve ne zaman bu yönde değişime uğradığı araştırma konumuz değil, fakat gizlenmek istenen şeyin yaşlılık olduğu bariz. Londra Ulusal Galerisi'nde sergilenen Jan van Eyck'in Arnolfini'nin Evlenmesi isimli tablosu. Tabloda yaz mevsimi olduğunu hemen dışarıda görülen ağaçlardan ve solda duran portakallardan anladığımız gibi buradaki çiftin terliklerini çıkarmasından da
kutsal bir an üzerinde olduklarını anlayabiliriz. Çiftin bu yaz mevsiminde oldukça kapalı şekilde giyinmelerinin sebebi ise başka. Arkada duran aynadaki küçük resimde dini kavramlar olduğu görülüyor. Buna bakarak dindar olduklarını ve bu yüzden giyinişlerine dikkat ettiklerini de söyleyebiliriz. Fakat bunlar ekstra detaylar. Bakmamız gereken asıl kısım ise ayna. Harika biçimde resme konumlandırılan arkadaki ayna sayesinde resmi 360 derece görebiliyoruz. Resimde göremediğimiz iki kişiyi böylece çifte eşlik ederken buluyoruz. Resimdeki tek mumun, arkadaki yazının, aynadaki kişilerin ve daha birçok detayın anlamını sonraki videolarda anlatacağım. Old Fisherman yani yaşlı balıkçı tablosu. Macar sanatçı 1902'de bu resmi sergilemeye sunduğu zaman herkes resmin sıradan bir yaşlı balıkçının portresi olduğunu düşünmüştü. Resmin içinde bulunan ima sanatçı vefat ettikten sonra anlaşıldı. Tabloda aynalama yöntemi kullanıldığında balıkçının masumane yaşlı bir görünüme kavuştuğunu görüyorsunuz. Etraf aydınlık ve ferahtır. Fakat tersine aynalama yapıldığında yaşlı adamın şeytana dönüştüğünü görürsünüz. Durgun sular bir anda kızgın dalgalara, hava kapkara bulutlara ve masum adam yerini şeytani bir varlığa bırakır. Bu tabloda anlatılmak istenen ise iyiliğin ve kötülüğün insanın içinde olduğu ve hangi tarafı seçmek gerektiğine yine insanın karar verdiğidir. Sanatçının tabloyu yaparken Leonardo'nun eserlerinden etkilendiğini söyleyebiliriz. Bunu önceki videomdan izlemeyenler olabilir. Da Vinci tarafından yapılan Son Akşam Yemeği tablosu. Masadaki düğüm. Masa örtüsüne bakarsanız sadece sağ tarafta düğüm olduğunu görürsünüz. Solda yoktu. Solda neden çizilmediği yıllarca düşünüldü fakat bunun bizim için bir ipucu olduğu açıktı. Aslında Leonardo resmi ters çevirmemizi ve masa örtüsündeki düğümü tamamlamamızı istemiş. Böylece sakladığı bazı sırları olduğunu ve bunları bulmamızı da istemiş. Resmi ters çevirip incelersek yeni bir boyut kazandırmış oluruz. Üçüncü boyut. İşte tam da bu noktada Son Akşam Yemeği'nde bu yöntemi uyguladığımızda Leonardo da Vinci'nin bu tabloya kendini sakladığını görüyoruz. Bu gerçekten heyecanlı olduğu kadar korkutucu da. Sırada akıl hastanesindeyken düşünülmüş ve çizilmiş olan Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosu var. Tablo çizilirken daha çok dairesel hareketler kullanılmış. Pasparlak yıldızlar ve sanki hareket eder gibi duran gökyüzü. Evet, hareket eder gibi duruyor çünkü öyle olmasını istemiş. Zihnimiz bu tablodaki dairesel hareketlere baktığında onu hayalimizde hareket ettirmek gereksinimine sokuyor. Böylece tablo animasyonmuş gibi canlanıyor zihnimizde. Bunu daha net anlamak için zihnimize küçük bir antrenman yaptıralım. Şu anda gördüğünüz animasyonun orta noktasına resim gelene dek bakınız. Resim bildiğiniz gibi sabitti fakat siz onu hareket ederken gördünüz. Alt beyin aslında bu duran resme baktığında az önceki gibi animasyonlu şekilde görüyor. Fakat biz bunu sadece hayalimizde canlandırabiliyoruz. Daha birçok resim var anlam kazanması beklenen ya da sırlarının çözülmesini isteyen. Bu video için büyük bir like bekliyorum çünkü sıradaki video sizi çok daha fazla heyecanlandıracak. Ben Nigma. Çözmemiz gereken daha çok sır var.